Keşke kodlama bilseydim de istediğim uygulamayı yapabilseydim mi diyorsunuz? O zaman cevabınız çok basit. Bu videoda sizlere sıfır kodlama bilgisiyle kendi fikirlerinizi nasıl sanal dünyaya aktarabileceğinizden bahsedeceğim. Merhabalar, ben Ömer. Yazılım sektöründe 6 senelik bilgimle sizlere yeni teknolojileri ve avantajları bu kanalda sunacağım. Daha fazla teknoloji rehberi ve ufkunuzu geliştirmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bundan çok da uzak olmayan zamanda herhangi bir site veya uygulama yapabilmek için az da olsa kodlama bilgisi gerekiyordu. Artık bu devir geride kaldı. Artık iyi bir şekilde cümle kurabiliyorsan sağlam bir uygulama yazabilirsin. Bugün size bunun en basit yolundan bahsedeceğim. Hadi bu web siteyi yarım saatten kısa bir sürede yapalım. Bu siteyi herhangi bir yerden buldum. Alternatifleri abonelikle para kazanıyor. Biz niye kazanmayalım? Bunu peki nasıl yapacağız? Tabii ki de Antigravity ile. Antigravity Google'un geliştirdiği vibe coding idesidir. Başlıca Gemini ve Claude kullanarak size sıfırdan herhangi bir uygulama yapmanıza yardımcı oluyor. Download for Windows diyerek indirme sayfasına gidiyoruz. Burada hangi işletim sisteminiz varsa seçip indirmeniz gerekiyor. Benim Windows olduğu için Windows kısmından Download for x64'ü seçiyoruz. Sonrasında kurulumu başlatıyoruz. Ben de daha önce kurulu olduğu için o adımı atlıyorum. Evet, karşınızda Antigravity. Sol tarafta sırasıyla klasör yapısı, search, GitHub bağlantısı, debug kısmı, sanal sunucu kısmı ve extensionlar bulunmakta. Sağ tarafta ise bizim kullanacağımız ana kısım bulunmakta. Diğer kısımlara çok dikkat etmemize gerek yok. Fakat merak ettiğiniz kısımları yorumlarda sorarsanız cevaplarım. İlk yapmamız gereken klasörümüzü oluşturmak. Klasörümüzü oluştururken Antigravity'den seçmemiz gerekiyor. Antigravity kısmında File deyip Open Folder'ı seçeceğiz ve yeni oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz. Şimdi çoğu kısımda göremeyeceğiniz prompt mühendisliği kısmını göstereceğim. Kısaca detaylı bir prompt yazarken 5 cümle yapısına dikkat ediyoruz. Goal yani hedef, ne oluşturmak istiyorsun? Input yani gelecek veriler, kullanıcı hangi kısımları verecek? Layout yani uygulamanın stili nasıl olsun? Nerede ne gözüksün? Features yani özellikler. Uygulamada nasıl özellikler olması gerekiyor? Output yani uygulama sonuç olarak nasıl bir çıktı verecek? Bu piramidi kullanırken daha az prompt yazarak daha çok iş yaptırabilirsiniz. Evet, geldik diğer önemli bir kısma, modeller. Burada birden fazla modelle karşılaşıyorsanız size bir tavsiyem. Bu modelleri tasarruflu şekilde kullanmanız. Ben Claude Opus 4.5 modelini kullanıyorum. Aşırı güçlü ve yeni bir yapı oluştururken bunu kullanıyorum. Eğer eksik bir yer görürsem Gemini 3 modellerini kullanıyorum. Ben şimdi yeni bir temel oluşturacağım için Claude Opus 4.5 modelini kullanacağım. Gelelim prompt'a. Prompt'ta gösterdiğim piramit yapısını kullandım. Prompt yazarken çok detaylı ve yanlış yazmamaya özen gösterin. Çünkü her prompt Antigravity'de bir kredi ve Opus kullandığım için daha fazla kredi kullanacak. Promptumuz şu şekilde. Kullanıcıların YouTube'da thumbnail preview gösterecek web sitesi istiyorum. Site için YouTube'un ana renkleri olacak. Sol tarafta ayar çektiğimiz ekranın %20'lik kısmı. Sağ tarafta preview ekranın %80'lik kısmı olacak. Ayar kısmında thumbnail boyutu, mobil, desktop, arama, video preview, dark mode, shuffle, reset, kanal adı, video adı, kanal logo olacak. En altta preview butonu olacak. Bu buton ile preview gerçekleşecek şeklinde verdik. Sonra enter'a bastık. Burada Antigravity uygulamanın planını, yapısını ve oluşturması gereken dosyaları oluşturuyor. Bize to-do'yu ve yapılacakları gösteriyor. Sırasıyla bunları yapacak. Ve başlamadan önce planları gösteriyor. Bu kısmı inceliyoruz ve tek tek kontrol ediyoruz. Eğer istediğimiz gibi ise başla deyip kahvemizi veya çayımızı alıp büyünün gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika içerisinde her şey hazır şekilde web sitemiz geldi. Hadi kontrol edelim. İndeks HTML'i açalım ve hazır. Hemen testimizi yapalım. Herhangi bir thumbnail seçelim. Logo seçelim. Başlık seçelim. Ve preview butonuna basalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Diyeceksiniz diğer kapaklar yok. Bu da eksik prompt vermemizden kaynaklanıyor. Bu durumda tekrar Antigravity kısmına gelip eklememiz gerekenleri yazıyoruz.
Eğer Opus kullanmak istemiyorsanız başka model seçip krediden kurtulabiliriz. Ve istediğiniz site hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla teknoloji rehberi için beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın.